İMECE Summit'in Geleceğe Etki zirvesindeyiz. Hepimizin yaşamını etkileyen büyük değişimi konuşuyoruz. Bu oturumda biraz önce de ifade edildiği gibi yerel yönetimlerin değişimi yönetmekteki rolünü ele alacağız. Türkiye'nin çok önemli diyeceğim, başka bir sıfata nitelemeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. İki şehrinin çok değerli iki büyükşehir başkanı bu oturumun konuşmacıları. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin. Aslında değerli başkanlarla bir arada yapacaktık bu oturumu. Öyle planladık, öyle konuştuk, öyle anlaştık. Ancak gündem ve ani programlar diyeyim maalesef buna izin vermedi. Aynı saatte böyle bir araya gelip birlikte huzurunuza çıkamadık. Ama şöyle yaptık. Sayın İmamoğlu kendisine yönelteceğim bu oturumdaki soruları bir videoda o soruları da yazarak yanıtlamış, bize gönderdi. Onu paylaşacağız. Dün de Sayın Fatma Şahin'le deyim yerindeyse o dar programı içerisinde kendisini yakalayıp sorularımı yönelttim. Sorularımı sordum. O röportajı da kendisiyle yaptığım o röportajı da sizlerle paylaşacağız. Böylelikle her iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu konuyla ilgili görüşlerini almış olacağız. Sonrasında da birlikte değerlendiririz üzerinde vaktimiz kalırsa. Şimdi hemen isterseniz Sayın Fatma Şahin'in Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve aynı zamanda kendisi Türkiye Belediyeler Birliği'nin de başkanı. Onunla yaptığım video röportajı izleyelim. Sonrasında Sayın İmamoğlu'nu da hemen videosunu paylaşacağız sizinle. Buyurun efendim. Efendim İMECE Summit'teyiz. Biraz önce vurguladığımız gibi Geleceğe Etki Zirvesi'nde hepimizi etkileyen ve daha da etkileyecek olan büyük değişimi konuşuyoruz. Bu oturumda da yerel yönetimlerin değişimi yönetmekteki rolünü ele alacağız. Kiminle ele alacağız? Çok değerli bir isimle. Efendim Sayın Fatma Şahin bugün konuğumuz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği de başkanı aynı zamanda. Sayın Şahin hoş geldiniz efendim öncelikle. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar, şeref verdiniz. Gaziantep'i özledik başkanım. Sizi de Vallahi özledik. biz de sizi özledik. Biz de sizi özledik. İnşallah şu pandemiden sonra yine bir ekonomi programı yapalım. Hem bölgenin hem şehrin hem dünyanın ekonomisini bir de bir yüz yüze görüşelim inşallah. İnşallah yani nasıl diyeyim dostları da özledik, nezaketi özledik, misafirperverliği özledik. Hepsini evet. Gaziantep'te buluşan her şeyi özledik. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah da en kısa zamanda görüşürüz. Sağ olun. Bir de tabii bu pandemi sürecinde dünya küçüldü, Gaziantep büyüdü. O rakamlar kendiliğinden büyümüyor. Tam sizin uzmanlık alanınız. Bunları uzun uzun konuşmamız lazım. Tamam başkanım gelelim ve yerinde izleyelim. İnşallah. 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 Ben izin verirseniz vaktimiz hızlı gitmek istiyorum ve hemen bu konumuza da gireceğim. Biliyorsunuz yani hepimiz konuşuyoruz, siz de çok yakından izliyorsunuz. Dünyada da giderek ülkemizde de bu yeşil gündem meselesi, yeşil dönüşüm meselesi çok öne çıktı. Bir kere şununla başlamak istiyorum. Gaziantep için yeşil dönüşüm ne ifade ediyor başkanım? Evet, şimdi yeşil dönüşüm, yeşil ekonomi, özellikle sanayi şehrinde, kültür ve turizmde yeşil ekonomi her bir alan için çok daha önemli, çok daha kıymetli hale dönüştü. Aslında dünyanın gündemi ve öncelikleri değişti. Aslında dünya, Hakan Bey, Birleşmiş Milletler'de bunu yıllardır konuştu. Sürdürülebilir kalkınma dedi. Yalnızca ekonomik kalkınma değil, insani ve çevresel kalkınma dedi. Eğer dünya insani ve çevresel kalkınmayı zamanında yapmış olsaydı, bugün bu pandemiyle karşı karşıya kalınmayacaktı. Adına ne söylersek söyleyelim, bunlar birer sonuç. Bu şiddet, hastalık, bulaşıcı hastalıklar, kuraklık, bugün yeşil bitkinin azaltılması, bunların hepsine baktığınız zaman bir sonuçla karşı karşıyayız. Deprem. Peki bunlar olmasın diye ne yapmak gerekiyor? Koruyucu önleyici tedbir. Aslında dünyanın en az zaman ayırdığı, en çok kafa yorduğu fakat en önemli olan şey buydu. Koruyucu önleyici tedbir. Koruyucu önleyici hekimlik gibi hastalık olmadan sağlıklı yaşamanın formülünü size veriyordu. O yüzden şehirler de vücutlar gibi, dünya da vücut gibi. Daha baştan işi sıkı tutmak, koruyucu önleyici tedbirlerle kendimizi, ailemizi, toplumu, şehri, bölgeyi, ülkeyi ve dünyayı koruyarak kullanmamız lazım. Koruyarak kullanmayı da başaramadık.
Evet, tam bu terminolojiye bakınca Gaziantep için ne ifade ediyor? Tabii ben aynı zamanda mühendisim Hakan Bey. Biz 2014 yılında belediye başkanı olunca, şimdi belediye deyince akla ne geliyor? İmar ve ulaşım geliyor. Biz imar ve ulaşım master planını yaparken bir de iklim master planı yaptık. Şimdi Çevre Daire Başkanım yanımda, Emel Hanım bizi dinliyor. ODTÜ mezunu, yıllardır belediyecilikte ehliyeti ve liyakati olan bir kardeşimiz. Bir iklim master planı çıkardık. Nedir bu iklim master planı? Bu şehri kirletici unsurlar nelerdir? Bu şehrin toprağını, suyunu, havasını nasıl koruyacağız? Her şey toprakta başlıyor. Her şey suda başlıyor. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu bir rapor hazırladı. 5 önemli dünyayı bekleyen risk dedi. Birincisi bulaşıcı hastalıklar, artık bu malum bir yıldan beri çok ağır yaşadığımız. Beraberinde bitki çeşitliliğinde azalma, su yönetimi, kuraklık ve toprak yönetimi diye geçiyor. Dolayısıyla bizim aslında 2014 yılında yaklaşık 7 yıl önce göreve gelir gelmez başlattığımız şeyi şu anda dünya bunu risk olarak görüyor. O zaman biz zaten ne yaptık derseniz, bu şehri kirletici unsurlar nelerdir çalıştık, sanayi şehri. Sanayide özellikle çevresel bir şekilde hem çevreyi koruyacak hem şehir ekonomisi önemli. Bugün pandemide eğer organize çalışmasaydı 200 bin kişi çalışıyor. 200 bin kişi işsiz kalacak. Ama bunu sağlıklı bir ortamda üretimi devam ettirebilmemiz için alınması gereken tedbirler var. Atık sular var. Özellikle terbiyeden gelen, boyhaneden gelen sular var. Suyun içinde tuzluluk var. Bu tuzluluk oranının giderilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yönetmeliğe uygun dahi olsa bu doğaya bırakıldığında ağacı kurutuyor, toprağı kirletiyor, suyu kirletiyor. İnsanın da sağlığının bozulmasına neden oluyor. Dolayısıyla çevresel bir bakışla bugün aslında Biden'ın, Trump'ın durdurduğu, Biden'ın imzalayacağım dediği Paris İklim Anlaşması'nın altyapısında bunlar var. Doğru. Dünya oradan da bir 7 yıl kaybetti. İmzalar mıyız, imzalamaz mıyız? Avrupa ne yapacak? Amerika ne yapacak? Çin'de kuşların hepsi öldü. Şimdi Çin bu kuş ölümlerini, nesli tükenen kuşları konuşmaya başlayınca kendi sanayisini ciddi bir şekilde revize etmeye başladı. Dolayısıyla biz burada daha bunlar ölmeden, kuşlar ölmeden insanlar sağlıklı yaşasın diye ne yapmamız gerekiyor diye bakınca biz orada özellikle sanayiye dayalı altyapıda belediyeci olarak mesela bizim bir Nizip çayımız var. Nizip çayı da yüksek biyolojik arıtmaya geçmemiz gerektiğini gördük. Sacır diye şehrin ortasından geçen Oğuzeli kıpkırmızı toprakları vardır. Havalan indiğimiz alan yemyeşildir. Ama o Sacır oradan geçince geçtiği alanı öyle tahrip ederek gidiyor ki hepsinde yüksek biyolojik arıtmaya geçtik. Ben oradakilere söz verdim. Dedim ki bizim dönemimizde burada balık yaşayacak. Bizde çok da güzel gastronomi memleketi olunca burada yağlı köfte yiyeceğiz dedim buranın başında. Şimdi o bir şey gösteriyor. Burada temizlenecek, birlikte piknik yapacağız anlamına geliyor. Çünkü kokusundan duramıyor oranın halkı. Şimdi hamdolsun Sacır bitti. Sacır'ın Büyükşehir'e maliyeti yalnızca Sacır'ın 120 milyon. Çok rahat bir kongre merkezi yapıp görsel anlamda bunu da çok rahat bir şekilde şehrin ortasında koyabilirdik. Ama şunu söyledik, ayakkabısı olmayan birini sinemaya gönderemezsiniz. Önce şehrin temel ihtiyaçlarını altyapı belediyeciliğini tamamlamanız gerekiyor. Ki zaten onları da yapıyoruz. Bu buna alternatif de değil. Önceliklerimizi iyi belirlememiz gerekiyor. O yüzden biz hem sanayide, altyapıda hem de ulaşım. Şimdi ulaşıma bakıyorsunuz, havayı o kadar çok kirletiyor. Karbondioksit salınımı dediğimiz şey bugün ayak izi, karbon ayak izi dedikleri katsayılar olan, bilimsel hesaplanan, her ülke şu kadar azaltmalı dediği şeye bakınca ulaşım bütün metropollerin en büyük sorunu. O zaman hem filolarımızı gençleştirdik, eski otobüsleri sistemden çıktık, hem doğalgaza çevirdik. Bütün otobüslerimiz, yeni aldığımız bütün otobüsleri doğalgaza çevirdik. Elektrikli bir otobüs aldık, denemeye başladık. Şimdi elimizdeki filoyu elektrikliye nasıl çevirebiliriz? Arkadaşlarımızla onu çalışıyoruz. Bu o kadar önemli ki. Aynen. Bir de imarlı bölge, bize biliyorsunuz hızlı göçten gelen bir kentsel dönüşüm ihtiyacı olan yer var. Bir de imarlı bölge. İmarlı bölgede hala kömür kullanım oranı çok yüksekti. Burada aldığımız, valilikle birlikte aldığımız kararlar önemliydi ama uygulama da bir o kadar önemliydi. Çok sağlam durduk orada. %90'lara çıkardık. Doğal gaz kullanım oranı, kömürden geçiş. Şimdi en büyük sorunlardan bir tanesi dağıtılan kömürlerdeki olan bölgede ciddi bir şekilde, bir de yalnızca bir noktada hava ölçümü yapılıyordu. Bütün şehrin her noktasında hava ölçüm cihazları yerleştirdik, ölçümlemelere baktık. Çünkü ölçmediğiniz hiçbir şey düzeltemezsiniz. İyileşmeyi görmeniz lazım. Hangisinin etken analizini, işte geleceğe etki diyoruz bugün. Etken analizini nasıl yapacaksınız? Ölçümleyeceksiniz. Geleceğe etkisine bakacaksınız. Hangisi işe yarıyor, hangisi işe yaramıyor?
geliyor. Bu size bir yol haritası çizecek. Şimdi oradaki dağıtılan kömürlerle ilgili de bizim Enerji Bakanımızla da Aile Bakanlığımızla da konuştuk. Dedik ki burada da doğalgaza geçelim. Sonuçta oranın doğalgazın bağlamasıyla ilgili, doğalgazı sobasıyla ilgili desteği de büyükşehir olarak ilçelerimiz, Şahin Bey, Şehit Kamil ilçe belediye başkanlarımız da buna sıcak bakıyor. Bunların dönüşümünde bize yardımcı olalım. Şimdi elimizde böyle bir paketimiz var. İnşallah Ankara boyutunda ilgili bakanlarla görüşüp burada da bir model olsun istiyoruz. Bunun yapılabilirliğini göstermek istiyoruz. İşin özü toprak, hava, su yönetimi. Eğer biz düz bağ yapmasaydık, düz bağ dediğiniz Hakan Bey, Melen'den sonra Türkiye'nin en büyük su projesi. Şehrin suyu bitmişti. Şehirde 500 bin mülteci var. Baktığınız zaman kuraklık yüksek, şehrin temel ihtiyacını kendi sınırlarında %5 karşılıyorsunuz. O kadar zor ki buharlaşma çok yüksek. O yüzden bizim 130 kilometreden dağ suyu dediğimiz Düzbağ bölgesinden suyu 2.60'lık içinden çelik boru geçen borularla tüneller aşarak getirdik ve Türkiye'nin en büyük Melen'den sonra su projesini 2 yılda bitirdik. Eğer bu bitmeseydi bugün şehirde su yoktu. Çok bugün önemli. Su yönetimi de o kadar önemli ki. Yani demeye çalıştığım şey şu Hakan Bey, dünya nereye gidiyor? Bu konuda biz önceliklerimiz ne yapacağız, ne yapmayacağız, bunları çalıştık. Bir de Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller diye bir proje başlattık. Bu nedir derseniz 100. yıldayız, 27 milyon fidan dikeceğiz. 27 milyon fidan. Geçen hafta Adalet Bakanımız, vekillerimizle Tarım Bakanı'na gittik. Orman Genel Müdürlüğü'ne daha önce ziyaret etmiştik. Geçen yıl 3 milyon yeni fidan dikildi ama bunu 2 katına çıkarmamız lazım. Bu yıl 7 milyon fidan dikmemiz lazım. Tek başına ormandan beklemiyoruz. Siz şehrimize çok gelip gittiniz. Büyük ağaçlar. Bunu da sivil toplumla yapıyoruz. Gaziantep modeli bu. Borsa geliyor bir bölgede ıhlamur korosu yapıyor. Ticaret odamız geliyor bir bölgede tamamen kendi ağaçlandırıyor. Sanayiciler mesela Kaptan ailesi dedi ki ben burayı kendim dedi ağaçlandıracağım bu bölgeyi. Diğer taraftan işte Köksan geldi dedi bu bölgeyi de bu bizim şehirde bir hayırda yarış var. Ben daha fazla okul yaptıracağım. Şimdi ben daha fazla ağaç dikeceğime döndü bu. O kadar önemli ki her cumartesi pazar ağaç dikiyoruz. Bir de şunu yaptık. Tarım okulu açtık şu anda şehirde. Gastronomi lezzetin başkentiyiz ama şifanın da başkenti olma noktasındayız. Niye? Bizi gastronomi yolculuğuna götüren şey baharatlar. Biz İpek yolu, baharat yolundan geçiyoruz. Bunların içinde C ve D vitamini var, çinko ve magnezyum var. Şifa paketi hazırladık bunu. Kadın kooperatifleri kurduk. Kadınlarımız üretmeye başladı tarım okulunda. Hazırladığımız paketi de bütün sağlık çalışanlarına ve bütün koronalı hastalara gönderdik. İçinde arabanın sarımsağı var, sumak var, zahter var, nar ekşisi var, biber var, salça var. Bunların hepsinden bir paket hazırladık ve şifa paketi gönderdik. Demeye çalıştığım şu anda Gaziantep Büyükşehir olarak bu konuyla alakalı hem çevre, hem tarım daire başkanlığımız hem de su kanalizasyon idaremiz, hem mevcut kirliliği temizleme, hem yeni kirlilik oluşturmama hem de yeni yeşil alanlar oluşturmayla ilgili çok ciddi olağanüstü gayret gösteriyoruz. Bunun adına da yeşil ekonomi diyoruz. Yeşil ekonomi. Çok güzel. Başkanım vallahi siz ben sormadan anlatıyorsunuz. Çok da güzel anlatıyorsunuz. Ben şunu çıkarıyorum. Tabii bu yeşil dönüşüm meselesi yerel yönetim işin içinde olmadan yönetilemez diye bir kere bunu netleştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Soracaktım ben de Gaziantep modeli yeşil dönüşüm için ne kadar işliyor diye, onu da anlattınız. Ben ama yine de tabii bu son derece önemli bir mesele. Kolay da bir mesele değil. Biraz önce siz de ifade ettiniz. Pek çok parametresi var. Şimdi burada acaba bir desteğe de ihtiyacı var mı yerel yönetimlerin? Yerel yönetimlerde bir reform ihtiyacı olabilir mi? Bu işleri daha hızlı yürütebilmek için malumunuz fazla da vaktimiz olmadığını söylüyor bilim insanları. Hakan Bey, çok hızlı bir iklim kanunu çıkarmamız lazım. Çevre Bakanımız geçen bir 15 gün önce hanımefendiyle, çünkü biliyorsunuz sıfır atığı da hanımefendi himayesinde gidiyor. O da çok önemli daha baştan. Çünkü biz önce karıştırıyoruz sonra ayrıştırıyoruz. O kadar maliyetli bir iş ki. Bu pandemide biraz daha evde kalınca aslında her şey evde, mutfakta, hanımda başlıyor. Eğer biz hanımlarımızı bunun bir ekonomi olduğunu tam anlatıp daha baştan organikle inorganiği ayrıştırsak bile yeter. Bırakın 5 çeşidi ayrıştırmayı. Ondan sonra evde, mutfakta bu sistemi çalıştıracak çalışmayı sıfır atık üzerinden
hanımefendiyle birlikte yaparken Çevre Bakanımız dedi ki ciddi bir iklim kanunu gerekiyor dedi. Biz de buna hazırız. Belediyeler Birliği olarak nasıl bir iklim kanunu çıkması gerekiyor? Bunun altını hazırlamamız gerekiyor. Hukuk devletinde bu çok mühim. Ayrıca iklim kanununun içerisine bakarsanız özellikle sulanabilir arazilerde elektrik maliyeti çok yüksek. Yine çiftçi rahatlamadan bugün hep konuştuğumuz konulardan bir tanesi kendi kendine yetme. Akıllı gıda, akıllı tarım. Yüksek teknolojiyi kullanarak burada verimliliği artırma. Hakan Bey her bir ayrı bir manşet. Şimdi ben 3 dönem milletvekilliği yaptım. Diyorum ki çiftçilerle birlikte olunca şu anda bana baştan başa dön desen ne yaparsın? Bu şehirdeki sulanabilir arazilerin her yere yenilenebilir enerji de yaparım. Yenilenebilir enerjiyi, güneş enerjisini, güneşin bereketli ilan noktasındayız. Daha son 10 yılda biliyorsunuz çok daha güçlü kullanmaya başladık. Niye? 2004'e kadar yenilenebilir enerji kanunumuz yoktu. Sular aktı gitti, rüzgar döndü durdu, güneş yaktı fakat enerjiye dönüşmedi. Şimdi görüyorsunuz bizim artık yenilenebilir enerji, çevreci enerji üzerinde çok doğru çalışıyoruz. Bir de belediye olarak biz bu işe girdik. Solar otoparklar, güneş enerjileri hem Çevre Daire Başkanlığımız girdi hem Gaz Genel Müdürlüğümüz girdi. Enerji Bakanlığımız da dedi ki ne kadar enerji tüketiyorsan o kadarını sen üretebilirsin. Bu o kadar büyük bir fırsat ki. O yüzden Enerji AŞ'yi kurduk. Şimdi Cumhurbaşkanlığında imzası Bilişim AŞ'yi kurduk. Bilişim AŞ ne işe yarıyor? Bu sorunlara yüksek teknolojiyle çözecek yeni yazılım ve donanım ihtiyaç var. Bu nasıl olacak? Beşeri sermaye. Dışarıdan gelen işte bugün yerli ve milli savunma sanayi diyoruz. Yerli ve milli nasıl olacak? Siber güvenlik diyoruz. Nasıl olacak? Önce kendi beşeri sermayemizi yetiştireceğiz. Bu çocukları, gençleri buna odaklayacağız. Bunun üzerinden bütün yazılım donanımlarımızı kendimiz oluşturacak kapasiteye ulaşacağız. Şu anda Gaziantep Büyükşehir daha önce İSPARK'tan almıştı. Elektronik denetleme sistemi yazılımını kendimiz üretiyoruz. Güvenli park dedik. Güvenli parkın yapay zeka ile yazılımını arkadaşlar üretiyor. Şimdi akıllı şehirleri Cumhurbaşkanımızla siz de katılmıştınız. Ankara'da bir toplantı yaptık. Onun himayesinde. O sırada bana sormuşlardı şehir nasıl akıllı olur? Dedim şehrin sorununu çözerken teknoloji aklınıza geliyorsa şehir akıllıdır. Akıllı eğitim, akıllı sağlık, akıllı yönetişim, akıllı enerji, akıllı bina. Şimdi öyle bir dönem geçirdik ki biz HES kodunu Sağlık Bakanımız buraya bakan yardımcımız teknoloji için T3 Vakfı'nın Teknofest'e gelmişti. Gece saat 11'de biz bunun imzasını attık. HES koduyla, yerli yazılımla akıllı ulaşımı nasıl yapacağız? Bunu ilk uygulayan belediye olduk Hakan Bey. 2017 yılında akıllı ulaşıma geçmeseydik bunu başaramazdık. Çok arkadaşlar 3 gece uyumadılar. Cuma imzaladık. Pazartesi yazılım hazırdı. Pazartesi günü toplu taşımaya geldiği zaman halk Gaziantep kart sen şüphelisin, sen temaslısın, sen pozitifsin. Bu toplu taşımaya binemezsin deyip kartı iptal etti. Halkımız bir anda anlayamadı ne olduğunu. Dedi ki bu sizin sağlığınız için. Toplu taşıma güvenli ve sağlıklı olmazsa o zaman biz şehri nasıl bugün sarıda tutabiliriz? Nasıl maviye döndürebiliriz? Çok hızlı tedbir almazsa kırmızıya gidiyoruz. Kırmızı bir yeniden hayatı durduruyor. Ekonomiyi durduruyor. Akıllı olmamız lazım. Aynen öyle. Yaptıklarınız çok kıymetli başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Aklınıza, emeğinize, elinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Hakan Bey, siz de bizim için çok kıymetlisiniz. Beşeri sermaye dediğimiz her alanda beşeri sermaye. Bu konuda da sizin hem kurum olarak hem birey olarak çok güzel katkılarınız var. En kısa sürede inşallah burada bu konuları yüz yüze konuşacağımız çalıştaylar yapalım, arama konferansları yapalım, kültür gezileri yapalım. Şu an dünyanın en büyük cam terasını yapıyoruz Rumkale'de. Orada size bir küşleme yedirip üzerinden menengiç kahvesi içirelim. İnşallah başkanım. Küşlemesiz baklavasız olmaz zaten Gaziantep. Bir de menengiç kahvesi. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. 21. yüzyılda konuşulan yeşil dönüşüm önemli bir kavram. Zira insanların yaşam kalitesi, toplumun daha mutlu bir ortamda, kentlerde yaşayabiliyor olması önemli bir yol haritası gerektiriyor. Bu manada İstanbul'un da hem bir kısım şansları var hem bir kısım aslında talihsizlikleri var. Talihsizliği şu, çok da öngörülere uygun bir kentsel gelişimi olmayan İstanbul'da yeşil dönüşüme dönük de hamleler ne yazık ki tasarlanmıştır.
tasarlanabilir olmuyor. Ama biz kentimizde yeşil alanın sıkı bir ihtiyaç olduğunun farkında olan bir yönetimiz. Özellikle yeşil alanın insanların hayatına kattığı değeri iyi biliyoruz. Bu bakımdan ama aktif olmayan ama aktifleştirme ihtiyacı yüksek olan alanlara özel bir çabamız var. Örneğin biz göreve gelir gelmez çok hızlı bir biçimde sadece Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 1.650.000 metrekareyi çok hızlı bir şekilde hizmete açtık. İlave olarak Hacı Osman'da bulunan bir kent ormanını da, ki bu 1.100.000 metrekare, burayı da hizmete açarak aslında hızlıca 2020 yılı içerisinde toplamda 3 milyon metreye yakın iki ormanda aktif bir yeşil alanı İstanbul'a kazandırmış olduk. Şu anda Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 3.600.000 metrekarelik daha bir alanı hazırlıyoruz. Kurul kararları oluştuğunda burayı da aktif bir yeşil alan olarak İstanbul'a hizmetine katınca sadece bu iki alanda 6.300.000 metrekareyi aşan muazzam bir aktif alanı İstanbul'dan hayatına katmış olacağız. Bununla sabit mi? Değil. Özellikle dere havzalarını ve özellikle İstanbul'un yıllardır tartışılan Ayamama gibi, Kurbağalıdere gibi 15 noktasındaki dere havzası ile ilgili sıkı bir çalışma yapıyoruz. Buna hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal yapısındaki etkin kurumlarını hem de İSKİ'yi katarak müşterek bir çalışmayla hem oraların baskın altyapı gibi sorunlarını giderirken temiz su, atık su ayrımını da yaparak yağmur suyunu toparlayıp düzenleyerek aslında burada da su yönetimini etkin bir biçimde yeşil dönüşümün içine katan bir kimlikle 15 yaşam vadisini tasarlıyor ve kent hizmetine açmak adına içinde çalışmaları sürdürüyoruz. Bir tarafı bu ama bir başka tarafı elbette ki yeşil dönüşümün içinde temiz enerji. Kentsel yaşamın en önemli unsurlarından birisi. Temiz enerji derken araçlarda temiz enerji, kullanılan alanlarda temiz enerjinin üretimi. Burada atık yönetimi önemli bir husus. Atık yönetimi ile ilgili yine ciddi adımlar atıyoruz. Şu anda İstanbul'un %15'lik çöpünün kullanımını tümden bir yakarak enerji dönüşümüne dönük bir tesisimizi Mayıs ayı içerisinde hazır ediyoruz. Ve buna ilave olarak yine aynı kapasiteye yakın iki bölümden oluşan hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında iki tesisi daha fizibilitelerini şu an çalışır durumdayız. Buradan temel amacımız şu: iyi bir atık yönetimiyle var olan atığın da hem azaltılması hem de var olan atığın da yakılarak enerjiye dönüştürülmesini sağlamak ve bunun stoklanmasından doğacak çevre kirliliğini bertaraf etmek. Tabii dediğim gibi yeşil enerjinin, yeşil dönüşümün içinde suyu temiz tutmak var, derelerinizi temiz tutmak var olan kaynaklarınızı korumak var. Tümden bu dönüşümü pozitif anlamda etkileyen bir bütüncül yapıyı yönetiyoruz ve bütün bunları yaparken de aslında bir tasarım bütünlüğü içinde oluşturmak adına da İstanbul'un geleceğine dönük de master planlar, hem İSKİ bünyesindeki su ile ilgili master plan olsun hem de kentin bütününe dair Vizyon 2050 ofisimiz marifetiyle, ki bu İstanbul Planlama Ajansı'nı kurduk. O ajansın içindeki bir yapı. İstanbul'un geleceğini İstanbullularla beraber tasarlamak istiyoruz. Yani şunu istemiyoruz: İstanbul sağından solundan çekiştirilen ve ne yazık ki tasarlanamayan ve ne yazık ki öngörülmez bir takım yatırımlarla ya da hatalı bir takım uygulamalarla kötü bir şehirleşmeye ve geri dönüşü mümkün olmayan, çevreyi yok eden, çevreyi mahveden bir takım çalışmalarla harap edilsin istemiyoruz. Bu yönüyle titiz, kentine özen gösteren, insanına saygı gösteren bir yönetimle kesinlikle yeşil kavramını önde tutan, ki biz bu kente adil, yeşil ve yaratıcı diye 3 ana prensip üzerinden bir gelecek vizyonu tanımlayarak seçime girdik ve süreci yönetiyoruz. Burada da aslında yeşil dönüşüme, yeşile ne kadar önem verdiğimizin temel felsefedeki yeri itibariyle göstermiş oluyor. Yerel yönetimlerde her açıdan aslında bir reforma ihtiyacımız var. Bu reform düşüncesi ya da konuşulması bugüne dair değil. Yani dönüp baktığınızda bugün ülkemizdeki yönetim hakkı olan hükümetin dahi yetkilileri 20 yıl önce dahi yerel yönetimin bir reforma ihtiyaç duyduğunu ve bir reform oluşması gerektiğini ve hatta mümkün olduğu kadar yereli güçlendiren, yerelde yetkileri arttıran, yereldeki etkiyi yükselten, kentlinin kentine
sahip çıktığı bir modeli var eden anlayışla şehire dönük düşüncelerini, iradelerini beyan etmişlerdi. Ki ben buna şahidim ve buna katılıyorum. Yani bugün de aynı noktadayız, aynı yerdeyiz. Onun için İstanbul'da, özellikle İstanbul Sen'in manifestosunu her yerde var ediyoruz. Yani buradaki esas bakışımız şu: bu kentin gerçek sahibi bu kentte yaşayan insanlar olmalı. Dert edinmeli, süreci takip etmeli, hesap sormalı, denetlemeli. Tabii bu noktada hem yasal düzenlemelerde yapılması gereken reformlara ihtiyaç var, hem de yönetimde olan insanların yerel demokrasiye olan inançlarını ortaya koyma konusunda bir takım becerileri elde etme sürecine de ihtiyaç var. Bu bağlamda biz İstanbul olarak örnek modeller üretmeye gayret ediyoruz. Düşünsenize, bir kentin, ki az önce yeşil alanlardan bahsettik, kimliği açısından çok kıymetli meydanlarının tasarımlarından tutun, Haliç'te yeniden kentin kullanımına açılacak olan yaklaşık 4 milyon metrekarelik yeşil alanın yeniden tasarlanmasıyla, yıllardır kapalı olan bir takım alanların da açılmasıyla, bütün bu süreçlerin tasarımından tercihine varıncaya kadar halkla bir arada süreci yönettik. Yarışmalarla yaptık. Meydanları Taksim'den Bakırköy'e, Salacak'tan Üsküdar'a, Kadıköy'den Haliç kıyılarına varıncaya kadar. Burada katılımcılığı önemsiyoruz. Yanı sıra bu sene ilk kez İstanbul'da, ki geçen yıl 2019'un sonuna doğru ilk kez kent konseyini kurmuştuk İstanbul'da. Bu yılda ilk kez İstanbul'da İstanbulluların kendi bütçesini yapmalarına fırsat tanıyacağız. Yani toplumun içinde olduğu bir bütçe hazırlığı sürecini devreye sokuyoruz Mayıs ayı itibariyle. Bütün bunları yapmamızdaki temel duruş şu: bu kurum İstanbulluların, bu kurumu İstanbulluların vergilerinden oluşan bütçe tarafından yönlendiriliyor ve sürece dair katkıda sunuluyor. Bu kentin ihtiyacı olan durumlar ne? Bu kentin acil konuları ne? Onlara nasıl çözüm bulmalı gibi unsurlarda karşılıklı etkileşimi de devreye sokuyoruz. Ki İstanbul Sen'in mesajının yanı sıra bunu bir uygulamaya sokarak anlık, bölgesel, hatta mikro ölçekte bir sokağın dahi ihtiyacını anında orada oturan insanlara erişerek, soru sorup cevabını alarak süreçleri yönetme konusunda maksimum demokrasiyi, yerel demokrasiyi, ki biz gerçekten bu dönemin en kıymetli tanımının yeni nesil bir yerel yönetim olduğunu ve yeni nesil bir demokrasi modelinin olduğunu her yerde ifade ediyoruz. Böylesi bir diyalogla kentin yönetilmesi muazzam bir alan oluşturacaktır. Başından beri, belediye başkanı olduğum ilk andan beri hep şunu söyledim: eğer siz kentin aklına saygı duyar ve ondan faydalanmayı önünüze koyduğunuz takdirde, inanın hatanız çok azalır. Ama kentliyi değil de kendi aklınızı öne koyar ve sadece o akılla süreci yönetmeye çalışırsanız, hem o insanlara, o kente saygı duymamış olursunuz, hem de birçok yanlışa imza atarsınız. Bu bağlamda beklentimiz olan reform kesinlikle yerelin güçlendirileceği bir reform olmalı. Yerelde kararların en etkin bir şekilde alınacağı bir reform olmalı ve hatta bakınız, İstanbul'un farklı noktalarına bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da 39 ilçe belediyesinin izni ve haberi olmadan, İnanın Türkiye'nin en az 10-12 kurumu işlem yapabiliyor, uygulama yapabiliyor, karar alabiliyor durumda. Kimsenin haberi yok. Akşamdan sabaha böyle bir sistemin reforma ihtiyaç duyması kadar elzem ve acil bir şey yoktur. Kesinlikle reforma ihtiyacımız var. Aslında tabii bir önceki soruda büyük oranda bunun cevabını biraz vermiş oldum. Buna ilave olarak şunu söyleyeyim: yani hem dijital alanı kullanarak, hem bugünün teknolojik imkanlarını kullanarak, hem yarışma gibi unsurlarla kentin kendi alanında uzman olan, hangi alana ihtiyaç duyuyorsanız o alanda uzman olan insanların katılımını da mümkün kılacak yarışmalar veya sempozyumlar var ederek bu süreci desteklersiniz. Kaldı ki mesela İstanbul'un önemli konularında birçok çalıştaylar yaptık. Yani bunlardan bir tanesi örneğin deprem çalıştayı. Yani önceliği ne? Hızlıca çözülmesi gereken konular ne? Baktık ki İstanbul'un gerçek anlamda tespit noktası eksik. Depremle ilgili şu an 39 ilçenin tespitini yapıyoruz büyük bir bütçeyle. Hani buradaki amacımız ne? Tespiti yapıp toplumu yüzleştirmediğiniz takdirde biraz yerinde sayıyorsunuz. Evet, bir kentsel dönüşüm mücadelesi var ama bu kentsel dönüşüm mücadelesini sahaya etkin yayıp insanlar içine katmadığınız zaman
bir yere kadar gelebiliyor. Yani şu anda 20 yıllık hızla devam ettiğimiz takdirde bu kentin 100 yıla daha ihtiyacı var. Bu realite. O bakımdan biz hem sürecin içinde tespitleri yaparken vatandaşı içine katan hem de sonrasında vatandaşın da içinde olduğu bir yönetim anlayışıyla birçok sorunu çözebilme kabiliyetini ortaya koymak. Bir başka örnek vermek istiyorum. Kanal İstanbul çalıştayı yaptık. Bütün kesimleri davet ettik. Kanal İstanbul'u sorduk. Yani merkezi idarenin, hükümetin ısrarla istediği bir proje. Niçin istediği bilinmiyor. Neyi ne şekilde yapacağı dahi bilinmiyor. Katkı sunacağı alanlarla ilgili çok farklı soru işaretleri vardı. Bütün uzmanları davet ettik. Hatta olumlu olumsuz düşünen bütün insanları davet ettik. Yüzlerce akademisyenin, bilim insanının katıldığı, binlerce katılımcının takip ettiği bir düzende çalıştayı yaptık ve gördük ki bu kanal süreci İstanbul için büyük bir facia. Bilimsel açıdan, teknik açıdan, idari açıdan, bugünün yoksulluğunda ve ekonomisinde mali açıdan. Dolayısıyla bu çalıştayın ortaya koyduğu gerçek toplum tarafından da kabul gördü. Bilgi sahibi değilken toplum bilgi sahibi oldu ve süreç bu bilgiyle beraber de karşıtlığa dönüştü. Bunu şunun için söylüyorum. Sizi gerçekten toplumun aklı, feraseti yanlıştan uzaklaştırır, doğruya götürür. Bu bağlamda İstanbul ayrıca bir şans. İstanbul'un insanı, İstanbullu hem bu kadim kentin geçmişinden bugüne gelen o ağırlığı, derinliği üzerinden baktığınızda hem de insanlığın duyarlılığı üzerinden baktığınızda kesinlikle yönetici talep ettiği takdirde, yönetici o kentin insanına aslında o yönetimin de bir insan kaynağıymış gibi baktığında ve belediye başkanı olarak bir moderatörlük gibi davranış gösterdiğinde hatadan uzaklaşır, doğruya yakınlaşır. Bu bağlamda biz bütün mekanizmaları ama dijital, ama insani, ama bilimsel, ama çalıştay, ama yarışma aklınıza gelebilecek bütün modelleri ve de kurumsal modellerle eşleştirerek kent konseyi gibi, kamuda tanımlanan gönüllü kavramı gibi kurumsallaştırarak hatta en ücra, en mahalle noktalarına kadar varacak şekilde orada mahalle birimlerini oluşturarak, muhtarlarla işbirliğini maksimum düzeye çıkararak uyumlu bir masa çalışmasıyla 39 ilçe belediyesini de sürecin içine katan, onlarla nizami toplantılar ve düzenler içerisinde hareket etmeyi kendine görev kabul ederek bir yönetim anlayışını var ediyoruz. Bu bence kıymetli. O bakımdan bütün bu dinamik yapıları kullanmakla İstanbul Senin modelini, yani kapsayıcı, toplumu içine katan modelini canlı tutan bir süreci yaşıyoruz. KOBİ'ler ve özellikle organize sanayiler ve bunun gibi bir takım kurum kuruluşların birçok alanda yetki ve ilişkileri ne yazık ki az önce söylediğim reform ihtiyacı da ifade ettiğim gibi belediyelerle iletişim kurmaya bile ihtiyaç duymayacakları süreçlere tabiler. Özellikle organize sanayiler başka bir yasa, başka bir kanun üzerinden bir takım bağlantılarla aslında belediyelerden uzaklar. Ama biz buna bakmaksızın İstanbul'un hem organize sanayi bölgeleri ki KOBİ'lerin en ağırlıklı olduğu noktalar malumunuz, hem de büyük sanayi kuruluşlarıyla ve sitelerle, oluşumlarla çok sıkı bir iletişim halindeyiz. Buna özel bir alan oluşturduk. Yani sürekli toplanan, karşılıklı diyalog kuran bir masa oluşturduk. Bu masanın çalışmalarıyla var olan ya da gördükleri eksiklikler ya da ihtiyaçları hızlıca gideriyoruz. Burada tabii önümüze düşen şıklardan birisi de dediğiniz gibi aslında bir yeşil dönüşüm. Burada tabii işin enerji boyutu var. Dediğim gibi bağlantısı bizden ayrı farklı alanlarla bağlantılı. Ama özellikle yine KOBİ'lerle ya da bu tür küçük orta hatta büyük ölçekli sitelerle, organize sanayi bölgeleriyle özellikle atık yönetimi konusunda, özellikle çevreye olan etkileri konusunda yetki alanımızın dışında da kalsa masalar kurarak, tartışarak, konuşarak bu araçları, bu alanları nasıl yönettikleri, nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda işbirliği içerisindeyiz. Zira siz artık bu doğayı zaten bir bütün içinde yaşıyorsunuz ve beraber üretmek, beraber de tüketimi denetlemek ve kontrol altında tutmakla yükümlüyüz. Ve özellikle çevreyi tükettikçe yerine konamıyor. Bunu bilmek lazım. Sanayi, üretim olmazsa olmaz. İnsanların ekmeği, yaşamı, istihdamı, ekonomisi açısından ama esas bizi ayakta tutan gerçekten şehrin ya da şehirlerimizin havası, suyu, doğası ve bu anlamda geliştirilmesi. Bu noktada sürdürülebilir çevre gelişimi konusunda KOBİ'lerin attığı yetkimiz dahilinde olan birçok alanında etkin davranışı, onlarla iç içe bir masada sürekli iletişim halinde olmayı önemsedik, önemsiyoruz.
Ve buradan çok iyi neticeler elde etmeye başladık. İstanbul'un belli semtlerinde bu ilişkilerimiz de en olgun şekilde sürüyor. Evet efendim, başkanlara çok teşekkür ediyoruz. Yani böylece ben de pek çok not alabilmiş oldum. Evet, başkanlarla bir araya gelip konuşamadık ama zannediyorum başkanların yanıtları İmece Summit'in düzenlenme amaçlarına da uygun mesajlar iletti bize. Ne diyor İmece? Çünkü hani sosyal, ekonomik, teknik, kültürel, politik pek çok farklı ama birbiriyle de ilişkili sistemlerden oluşan bir dünyada yaşadığımızı vurguluyor. Özellikle bunun altını çiziyor. Yani yüksek bağlantılı bir dünyada yaşadığımızı ifade ediyor. Bunlardan insanları pozitif etkileyecek, her iki başkanın da vurguladığı gibi işbirliği olmazsa bu ancak işbirliğiyle çıkacak. Bu ancak kapsayıcılıkla çıkacak. Ben bunu gördüm ifade ettiklerinde ve bunun da İmece'nin bu zirveyi düzenlemesindeki amaçlarla uyumlu olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir kalkınma, işbirliği ve koordinasyonla hatta entegre olarak mümkün olacak. Bu anlaşılıyor. Yani bu noktada da hiç şüphesiz yerel yönetimler, belediyeler çok önemli. Kilit önemde. Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan yeşil dönüşümün belediyeler işin içinde olmadan yönetilmesinin düşünülemeyeceğini de buradan bence bir kere daha anladık. Dünyada da bu böyle. Yani kentler yeryüzünde belki sadece %3 kadar bir alan kaplıyor ama dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde. Küresel milli gelirin yani dünya ekonomik hasılasının %85'i kentlerde üretiliyor. En az enerji tüketiminin de baktığımız zaman en az %60'ı ki kimi araştırmacılar bunu inandırıcı biçimde %80'e kadar vardırıyorlar yine kentlerde ve bu oranlar da sürekli artmaya da devam ediyor. Keza atıkların %50'sinden fazlası şehirlerde. Sayın Fatma Şahin önce sıkıştırıyoruz, karıştırıyoruz sonra ayrıştırıyoruz dedi. İklim kanununa acil ihtiyacı vurguladı. Bence önemliydi. Sayın İmamoğlu reforma ilişkin ihtiyacı birkaç kez vurguladı, altını çizdi ve burada bu reformla birlikte yerel yönetimleri güçlendirecek adımların atılması bu reformda bunları ifade etti. Bunlar şaşırtıcı değil çünkü yine hani baktığımızda karbon emisyonlarının %76'sı şehirlerden kaynaklanıyor. Doğal kaynakların %75'i kentlerde tüketiliyor. Yani kısacası döngüsel ekonomiye ve yeşil dönüşüme intibakta belediyelere çok önemli bir görev düşüyor. Başkanların da vurguladığı esas olarak buydu. İklim değişikliği meselesi artık iklim politikasını olduğu kadar enerji politikasını, ekonomi politikasını hatta milli güvenliği yakından ilgilendiriyor. Ve onun ötesinde bence iklim değişikliği meselesi yani bizim memlekette biraz kavrandığı gibi bir ağaç, bir böcek, bir çiçek romantizminin çok ötesinde bir kalkınma, bir istihdam meselesi. O nedenle de çok boyutlu, uyumlu, toptan bir çaba gerekiyor. Ve benim gördüğüm böyle bir koordinasyon mekanizmasının yokluğu şu anda en yakıcı sorunlardan bir tanesi. Bunları not ederek sözü stüdyoya bırakıyorum. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.